Kemokan'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün G Pro X Superlight 2 ile G Pro X Superlight 1'i karşılaştıracağım. İlk önce aynı olduğu konulara değinmek istiyorum. Zaten şöyle bir baktığınız zaman dış yüzeyleri aynı arkadaşlar. Shape olarak da aynı. Malzeme kalitesi olarak da aynı. Neden bunu söylüyorum? Çünkü beyazlarda sararma, siyahlarda ise parlama yapıyor. Eskisinden biliyoruz. İkinci modeli de aynı şekilde aynı malzemeyi kullanmışlar. Her iki modelde de Windows'ta ve Mac'te kullanabiliyorduk. Yine aynı şekilde devam ediyor bu olay. Shape aynı dedik. Herhangi bir ekleme, herhangi bir tarafında farklılaştırma yapılmamış. Tasarım da aynı. Sadece arka tarafta skatezler değişmiş durumda. Piyano bilek kaplama olan kısım değiştirilmiş. Bir de G Pro yazısı farklı bir hal almış diyelim. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey skatezler arkadaşlar. Skatezler değişti diye, boyutları farklılaştı diye ürün kalitesi değişmemiş. Maalesef hala da standartların bence altında ve ince olarak üretilmiş. Bildiğiniz üzere ben ince skatezleri beğenmiyorum. Kaymada bence büyük bir sorun yaptığını düşünüyorum. Şimdi ise farklılıklara geçelim. Sensör farklılıklarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. G Pro X Superlight'ta Hero sensörü kullanılıyor. 25600 dpi, 40G, 400 IPS, raporlama hızı 1000 Hz, mikro işlemci olarak ARM 32 bit kullanılıyordu. G Pro X Superlight 2'de ise Hero 2 sensör kullanılıyor. 32000 dpi, 40G, yine birinci ile aynı. 500 IPS 100 eklenmiş durumda. Raporlama hızı 1000 Hz'den 2000 Hz'e çıkartılmış. Yine mikro işlemci olarak ARM 32 bit kullanılıyor. Bir de arkadaşlar sensör gecikmesinde iyileştirenler yapılmış. G Pro X Superlight 1 ve 2 arasında 1 ms kadar farklılaşma mevcut. Aynı zamanda sensör load ayarı getirilmiş arkadaşlar. Yazılım kısmından isterseniz bunu ayarlayabiliyorsunuz. Sensör kalibrasyonu getirilmiş. Bunu da yine yazılımdan ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar 1'de yoktu, bilginiz olsun. Hero sensöründe iyileştirme yapıldığı için kullanım süresi de burada biraz dikkat çekiyor. Acaba aynı mı, düştü mü? Hayır arkadaşlar. G Pro X Superlight'ın 70 saatken G Pro X Superlight 2'nin 95 saate yükselmiş durumda. Bu da bilginiz olsun iyileştirmelerden bir tanesi. Peki ağırlıkları ne diye sorarsanız, şimdi belki pili ağırlaştırmıştır diye aklınıza gelebilir. Hayır arkadaşlar. G Pro X Superlight 1 63 gramken G Pro X Superlight 2 ise 60 gram ağırlığında. Şarj yeri ise arkadaşlar Type-C şeklinde geliyor. Bazı modellerde illa kendi kablosunu kullanmak zorunda kalıyordunuz. G Pro X Superlight'te ise sadece kendi kablosunu değil diğer kabloları da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Gelelim switch denemelerine. İsterseniz farklılıkları bir görelim. Bu G Pro X Superlight 2. Bu ise G Pro X Superlight. Bakalım sesleri nasıl? Mikrofonu bu kısımda yakınlaştırmak istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ise ileride videosu gelecek olan Pulsar X2H'ı sesini dinleyeceğiz. Bu da bildiğiniz üzere optik switch olduğu için bir karşılaştırmasını yapmak istedim. Şimdi ise arkadaşlar Razer Viper V2 Pro ile karşılaştırmasını yapacağım. Bildiğiniz üzere bu da optik switch. Bir bakalım seslerine. Evet arkadaşlar, farklı modellerde switchleri de görmüş oldunuz. Şimdi ben size şöyle tıklama mesafesini göstermek istiyorum. Lütfen dikkat edin. Yani basmamla hareket etmesi bir, tıklaması bir. Herhangi basmadan önce bakın şöyle hareket ediyorum. Çok küçük bir boşluk var ama sayılmaz o. Bastım, tıkladı ve biraz daha ettirdiğim zaman yani birer milim kadar boşluk var. Bu oyunlarda sizi kesinlikle etkilemez. Bilginiz olsun, yani buna boşluk demek doğru olmaz. Sadece göstermek için burada size söyledim. Tuşlarımızın basımı arkadaşlar sert ama ileride yumuşayabilir. Scroll tuşumuzun biraz daha böyle kayganlaştırılmış hali bence. Biraz iyileştirilme yapılmış. Yan tuşlarda aynı şekilde bir tık daha iyileştirilme yapılmış bana göre. Tabi ileride kullandıktan sonra neler olur bunu bilemem ama şu anlık verdiği hissiyat bir tık iyileştirilmiş gibi geliyor bana. Shape olarak bir şey söyleyemiyorum. 1 ile aynı olduğu için zaten biliyorsunuzdur. Diğer modellerle farklılıklarını görmek istiyorsanız elloshape.com'dan
isterseniz bakabilirsiniz. Skatez kısımlarını zaten size söylemiştim. Skatezler, boyutlar her ne kadar farklı olsa da yine kayma olarak standardın altında ve ince kullanılmış. Bu bence kalitesizliğin ifadesi olarak ben bunu görüyorum. Eksi yönlere gelecek olursak malzeme kalitesi aynı demiştim. Malzeme kalitesinin aynı olmasını bu taraflar, yani sol, sağ kısımlar, şu basma yerleri sararıyor arkadaşlar. Beyaz renkte, siyahta ise parlama yapıyor. Razer'da kuart çıkmıştı, işte korumalar var vesaire vesaire. Bir dünya modeller çıktı ve bir dünya teknoloji gelişti. Yani buna böyle bir şey konulabilirdi benim takdirimce. Yani bence konulsaydı çok çok daha güzel olurdu. Bir farklılık iyi giderdi bu mouse'a. İkincisi, DPI tuşu yok arkadaşlar. DPI tuşu neden kötü? Benim başıma gelen şu an bir olayı size bahsetmek istiyorum. Ben şu an bu mouse'u kullanamıyorum sırf DPI tuşu olmuyor diye. Nedenini söyleyeyim. DPI tuşu yok. Tamam, eyvallah, olmayabilir. Ama mouse açılsa bile DPI'mi ayarlayamıyorum. Neden? İlk aldım ben bu mouse'u. Yazılımına giriyorum. Yazılımı açılmıyor. Bu aslında sizin için güzel bir şey. Yani hatasını görmüş oluyorsunuz. Yazılımı şu an bu mouse'un açılmıyor arkadaşlar. Yazılımı açılmadığı için de DPI ayarı yapamıyorum. DPI ayarı yapamayınca da 800'e sabit kalıyor. Ben kendimi 1600'e alıştırmıştım ve ayarlarım 1600'e göre. Alıştırdığım için de maalesef şu an bu mouse'u kullanamıyorum. Yani şuraya bir DPI ayarı koymak çok zor olmasa gerek benim düşüncem. Skatezler ince ve kalitesiz. Birincisiyle aynı. Kesinlikle ileriki zamanlarda biraz kullanımdan sonra değiştirilmesi gerekiyor. Bunu da söylemiş olalım. Milletin gördüğü sıkıntılardan bir tanesi şu kısımdan gıcırdama. Şükürler olsun ki bende yok. İçeriden pilinin kopması ama çalışması. Yani şöyle salladığınız zaman şıkır şıkır ediyor. Bende yine o yok arkadaşlar. Bir diğer sıkıntımız kabloda arkadaşlar. Kablo örgü olmadığı için, plastik olduğu için kablolu kullanımda gerçekten sıkıntı yaşıyorsunuz. Hareketlerinizi kısıtlıyor. İkinci kısım ise dongle'da arkadaşlar. Şöyle dongle'ı sağa sola çevirdiğim zaman ve Razer yanına getirdiği zaman şöyle bir kauçuk tabanın olmadığını görüyoruz. Bu da masanızda güzel durmamasına sebebiyet veriyor. Logitech bunu da yapmamış durumda. Biliyorum birçok e-sporcuyu ve influencer öne sürerek iyi reklam yapacaktır Logitech ama piyasaya 2021 senesinin başlarında G Pro X Superlight ile bomba gibi giriş yapan Logitech 2 sene sonra 8000 Hz raporlamanın olduğu, 4000 Hz'lerin neredeyse standart hale geldiği, cam skatez, kalın skatezlerin kullanıldığı, hatta Pulsar, Razer gibi markaların farklı shape'ler ürettiği dönemde böyle bir fiyata, böyle bir mouse çıkartmasını tamamıyla yorumunu sizlere bırakıyorum. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve faydalı olduysa abone olup like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, görüşmek üzere.